Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Üzerimde görmüş olduğunuz bu rengarenk çok tatlış mini eteği çalıştım. Detaylı olarak bütün detaylarından videomda bahsettim. Aslında ben bunu uzun olarak başlamıştım. Hani gördüğüm model uzun olarak yapılmıştı. Ama bayağı uğraştırıcı bir model. O yüzden de ben uzun yapmaktan vazgeçtim ve bu şekilde mini çalıştım. Bence çok da tatlı oldu. Zaten bu tarz hiç etek çalışmamıştım daha önce. Hep uzun çalışmıştım. Onlar da kanalımda mevcut zaten. Dileyenler mantığını anlattım zaten nasıl uzatacağınızı. O şekilde videomu izleyerek sizler uzun boyunda örebilirsiniz. Videomda kullandığım ipten, tığdan vesaire bahsettim. Pamuklu iplik kullandım. Sizler de ince pamuklu ipliklerle bu güzel eteği örebilirsiniz. İnce pamuklu olması önemli. Onun dışında başka da bir numarası yok zaten. Videomda bütün detaylar mevcut. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, kızım bakıyor bu arada. Ve videolarımın devamı için yorum yapmayı unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Evet, modelimize başlamadan önce kullanmış olduğum tığ ile başlamak istiyorum. Şöyle 2,5 milim tığ kullandım. İplerim çünkü şöyle göstereyim, bakın aşırı ince. Aşırı ince ipleri tercih etmemin sebebi kesinlikle efil efil dökümlü olsun, ağırlık yapmasın diye tercih ediyorum. Şöyle bakın, renklerimden birkaç tanesini göstereyim. Hepsi sarma ip, hepsi ince pamuklu ip. Sadece şu yeşil rengi tutturmak için, tonu tutturmak için bir tık koyu ve kalın bir iplik. Onun dışındakiler ince. Şimdi motiflerimizi yapmaya başlayacağız. Şu şekilde motif hazırlıyoruz. Önce bel çevresinin belin bir tık altı için, yani tam o kıvrımlı kısmı değil de bir tık altı için 8 tane bu şekilde motif yapıyorum. Bu motifin yapımını ve birleştirmesini göstereceğim. Hemen onunla başlayalım. Motiflerimiz klasik hanım dilendi, bey beğendi motifi. Çok klasik bir motiftir. Yabancılar buna babaanne motifi olarak adlandırıyor. Şimdi hepsini aynı renkle başlayacağız. Ortası sarı, siyah, turuncu, pembe, yeşil ve siyahla devam ediyor. Şimdi sarıyla hemen motifimize başlıyorum. Şöyle zincir çekerek başlıyorum. Önce bir sabitliyorum. Ardından da 5 tane orta ayarda zincir çekiyorum. Evet, 5 tane zincirimi çektikten sonra şöyle ilk başladığım zincire batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bu şekilde sabitlemiş oluyorum. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu bir trabzan kabul ediyorum. Ben ipi yürütmeyeceğim arada. Çünkü yürüttüğüm zaman, yürütüp kestiğin zaman çok sağlam olmuyor. Zamanla kullanırken açılıyor. Bunu da nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. Bunu bir trabzan kabul ediyorum. Batıyorum, bir kez doluyorum. Bakın 2 tane ilmeğimi önce alıyorum, kalan ikisini sonra alıyorum. Yani bir tane ikili trabzan yaptım. Doluyorum, yine orta noktaya batıyorum. İkisini bir aldım, ikisini bir aldım. Toplamda bakın 3 tane ikili trabzanım oldu. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum, orta noktaya batıyorum ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane üçlü trabzan grubumuz oldu. Arada 2 zincir var. Yine 2 zincir çekiyorum. Bu grubu 4'e çıkaracağım. Üçüncü grubumu yapıyorum. Birinci trabzanım. İkinci trabzanım. Ve üçüncü trabzanım. 3 tane ikili trabzan grubum oldu. Şimdi dördüncüsünü yapacağım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine orta noktaya batıyorum ve 1, 2, 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın 4 tane grubum oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi 2 zincir çekiyorum. İlk başladığım trabzanın şöyle tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Sabitliyorum ve kesiyorum. Şimdi bakın, sabitlemeyi, ipleri temizlemeyi nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Şurada bakın, başlangıç ve bitiş ipimiz var. Başlangıç ipine doğru şöyle bitiş ipini yürüterek gidiyorum. Evet, aynı noktada buluştukları zaman ben bütün örgülerimde böyle yapıyorum. İkisini bir şöyle güzelce düğüm yapıyorum. Aradan yürüterek sağlam olmuyor. Zamanla kullandıkça, yıkadıkça açılma yapabiliyor. O riski göze almamak adına böyle bir uygulama yapıyorum. 2 kez düğüm yaptıktan sonra şöyle bakın kesiyorum. Evet.
Ve bu şekilde motifimizin ortası hazır. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada siyah ipimle devam ediyorum. Hemen siyah ipimi alıyorum. Sabitliyorum. Şöyle herhangi bir 2 zincirlik noktadan batıyorum. Kaydırıyorum. Yine ipimi bırakıyorum. Bakın arada yürütmüyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi 4 tane köşe yapacağız. 1, 2, 3, 4. İlk köşemle başlıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İlk zincirimde bir trabzan kabul ettim. Bakın 3 tane trabzanım var. Şimdi köşe olduğu için arada 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya giriyorum ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, ilk köşemi yaptım. Şimdi bu köşeden diğerine geçerken arada bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir sonraki köşeye geçiyorum. Buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın 3 trabzanımı yaptım. Köşe olduğu için burada 2 zincir çekiyorum. Sadece köşelerde 2 zincir çekiyoruz. Diğer kısımlarda zincirimiz 1 olacak. Yine aynı noktaya giriyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi bir sonraki köşeye geçeceğim. Arada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki köşeye geçiyorum ve buraya yine 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Köşe olduğu için arada 2 zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya giriyorum ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, 3. köşemizi de bitirdik. Şimdi son köşeye geçerken yine bir zincir çekiyorum. Ve son köşeye geçip önce 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Köşe olduğu için arada 2 zincir çekiyorum. Ve yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi arada bir zincir çekiyorum orta nokta olduğu için. İlk başladığım trabzanın şöyle tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Sabitliyorum ve kesiyorum. Yine ipimi şöyle yürüterek başlangıç ipimle bir araya getiriyorum. Güzelce düğüm yapıyorum sıkıca. Evet. Ve kesiyorum. Evet, şimdi diğer rengime geçiyorum. Diğer rengim neymiş? Turuncu. Hemen onu alıyorum. Evet, 3. sıramıza turuncu ipimle devam ediyorum. Hemen sabitliyorum. Şimdi bakın herhangi bir noktadan batabiliriz. İster köşeden batalım, ister ortadan batalım. Bu kez ortadan batacağım. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bundan sonra sadece köşelerde 3 tane ikili grup yapacağız. Onun dışında hep normal 3 tane tekli grup yapacağız. Arada bir zincir çekiyorum. Bakın köşeye geliyorum. Buraya hemen 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Yine köşe olduğu için 2 zincir çektim. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum orta nokta olduğu için. Buraya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum hemen. Arada 2 zincir çekiyorum. Köşe olduğu için ve 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Orta noktaya geliyorum. Buraya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yani umarım mantık anlaşılmıştır. Bu şekilde dilediğimiz kadar motifi büyütebiliriz. Yine geldim köşeye. Önce 3 taneyi yapıyorum. Sonra 2 tane zincir çekiyorum. Ve kalan 3 trabzanımı yapıyorum. Evet. Bir zincir çekiyorum. Orta noktaya geliyorum. Buraya yine 3 tane trabzanımı yapıyorum.
Arada bir zincir, köşe noktaya geliyorum. Önce 3 tane trabzan. Arada 2 zincir ve yine 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve ilk başladığım trabzanın şöyle tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Kesip aynı şekilde arkadan yürüterek bağlıyorum. Evet, şimdi bu şekilde 2 sıra daha aynı işlemi yapacağız. Bir sıra pembeyle, bir sıra yeşille aynı mantıkla. Sonra da bir sıra siyahla gideceğiz ve birleştirme noktasını göstereceğim. Mantık aynı. Dilediğimiz şekilde büyütebiliriz. Şimdi bakın 3 sıra daha öreceğiz. Daha sonra birleştirmeyi göstereceğim. Evet, şimdi bakın motifimin siyah kısmını da yaptım. Şimdi birleştirme kısmına geçeceğim. Birleştirmeyi göstereceğim size. Birleştirmeyi her zaman köşeden yapıyoruz. Mümkün olduğunca son sıraya köşeden başlayın. Şöyle bakın kaydırarak orta noktaya geliyorum. Şimdi 2 tane motifim var. Burada ben kaç tane motif birleştirmişim? 2, 4, 6, 7 tane birleştirmişim. Bu sizin gözünüzü korkutmasın. İlk motifte de aynı mantıkla yapılacak. Şurada bakın köşe noktası var. 2 zincirli kısım. Buraya batıyorum. Buradan şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Ardından da bakın şurada 3 tane ikili trabzan var. İlk trabzanın içine giriyorum. Şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi düzgün bir şekilde birleştirme olması için buradan da yine aynı noktaya karşılık gelen ilk trabzanın içine giriyorum ve kaydırıyorum. Şimdi bakın ikinci trabzanın içine giriyorum. Kaydırıyorum. Buradan da yine karşılık gelen ikinci trabzanın içine giriyorum. Kaydırıyorum. Şimdi buradan üçüncü trabzana girdim. Kaydırdım. Buradan da yine karşılık gelen 3. trabzana giriyorum, kaydırıyorum. Bakın şöyle birleştiriyoruz. Şimdi boşluğa bir zincirlik kısma giriyorum, kaydırıyorum. Buradan da şöyle bir zincirlik kısma giriyorum, kaydırıyorum. Şimdi ilk trabzan grubumuzu birleştirdik. İkinci trabzan grubunun ilkine şöyle giriyorum, kaydırıyorum. Şimdi bu noktada geliyorum, şöyle ilk trabzana giriyorum, kaydırıyorum. Bakın bu şekilde birleştiriyoruz. Sonra buradan giriyorum, kaydırıyorum. Şimdi 3. trabzana bu şekilde hiçbir trabzanı ve hiçbir zincir boşluğunu atlamadan her birine girerek, kaydırarak birleştirmeye ne yapıyoruz? Sonuna kadar devam ediyoruz. Hiçbirini atlamıyorum. Sırayla hepsine batarak birleştirmemi yapıyorum. Bu arada bir kağıt iple çanta örüyorum. Daha doğrusu rafya iple. Ellerimi o kadar mahvetti ki aşırı yordu beni. Umarım ördüğüme değer. Aksi halde çok üzüleceğim. Bakın bu şekilde. Şimdi böyle başladık ya. Şu noktaya kadar, şuradaki 2 zincirlik noktaya kadar aynı şekilde birleştiriyorum. Evet, köşe noktaya kadar geldim. En son birleştirmemi yaptıktan sonra sabitliyorum ve kesiyorum. Şimdi bakın 8 tane motifi önce böyle yan yana birleştiriyoruz. Ardından da şöyle bir halka oluşturmamız gerekiyor ki etek formunu başlayalım diye. Şimdi son olarak da şu kısımdan birleştireceğiz. Ben bu şekilde 8 tane motifi tam o alt kısım, kalçaya indiğimiz kısım, bel çevresinin altına indiğimiz kısma getirdiğimde benim için yeterli oldu. Sizler kendi bedeninize göre eğer dar gelirse 9 motif yapabilirsiniz. Daha dar gelirse 10 motif yapabilirsiniz. O tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi buradan da hemen şöyle bir birleştirme yapalım. Yine aynı şekilde kaydırarak birleştirmemi yapıyorum. Halkamı bu şekilde oluşturuyorum. Bunun üzerine
Önce bel kısmını yapacağım. Çünkü bel kısmını önce yapmak diğer eteklerimden tecrübe ettim. Çok önemli. Aksi halde eteğin boyu çok uzun kalabiliyor veya kısa kalabiliyor. Eteğin boyunu ayarlamak açısından önce beli örmek gerekiyor. Bunun üstüne direkt beli öreceğiz. Sonrasında bakarız. Evet, bu şekilde birleştirip bakın 8 tane motifimi birleştirip bir halka oluşturuyorum. Evet, şöyle 8 tane motifimi birleştirdim. Şimdi ben en ölçüsünü de vereceğim sizlere. Bu bel ölçümüz değil. Belin alt kısmı şöyle bakın, tam olarak 42 santim ikiye katladığımızda. Şöyle enini de verelim. Motifi merak edenler için. Motif zaten 10'a 10 uzunluğunda. Evet. Şimdi bakın, bel kısmına çıkacağımız için bulunduğum noktadan şöyle 2 zincirle yukarı çıktım. Önümde direkt 2 zincirlik bir boşluk vardı. Oraya şöyle bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra her trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Geliyorum, şu bir zincirlik boşluğa giriyorum. Buraya da ikili trabzan. Trabzanların üzerine birer tane trabzan, zincir boşluklarına yine birer tane ikili trabzan yaparak motifimin bütün çevresini geçiyorum. Başladığım noktaya kadar aynı şekilde ilerliyorum. Bakın. Evet, şimdi birleştirdikten sonra 2 sıra artırma eksiltme yapmadan her bir trabzan üzerine birer defa batarak yaptım. Şimdi bakın, ilk sırada göstermiştim zaten nerelere batacağımızı. Diğer sırada da her bir trabzan üzerine birer defa batarak geldim. Şimdi bel kısmına doğru yaklaştıkça küçük bir kesme yapmamız gerekiyor. Şimdi bakın, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu bir trabzan kabul ediyorum. Devam ediyorum. 2, 3, her birine birer defa batıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi 10 tane trabzanımı normal ördüm. Kesme yapacağım. Doluyorum bakın. Sıradakine giriyorum. İkisini alıyorum, ikisini bekletiyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkisini bir alıyorum. Kalan üçünü tek seferde toplayıp bir tane kesme yapıyorum. 10 tane örüyorum. Normal. Her trabzana birer defa batarak. Evet, 10 tane ördüm. Şimdi kesmeyi göstereceğim tekrar. Bakın, trabzan yapıyor gibi 2 ilmeğimi alıyorum, ikisini bekletiyorum, tekrar doluyorum, bir sonrakine giriyorum, ikisini alıyorum, kalan üçünü topluyorum. Bu şekilde 10 ör bir kes yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, kesmemi yaptıktan sonra bakın, burada kesme yapmıştık. Şimdi bundan sonra 1, 2, 3 sırada artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi artık lastiğe geçebilirim. Bu kısım benim için bayağı geniş ama basen kısmından geçsin diye bu kısmı geniş bıraktım. Aralara zaten bağcık detayı yapacağım. Şimdi bakın, yine toplama yapıyoruz lastikten önce. 3 ilmeği bir alarak bir tane kesme yapıyorum. İlk trabzanımı normal trabzan sayıyorum. 1, 2,
3, 4 ve 5 tane normal trabzanımı yapıyorum. Bakın altıncısına geldiğim zaman ikisini alıp bekletiyorum. Bir sonrakine giriyorum. Yine ikisini alıp bekletiyorum. Yani burada bir tane kesme yapmış oluyorum. 5 ör bir kes yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, en son 5 ör bir kes yaptıktan sonra bakın bir sırada düz ördüm ve gördüğünüz gibi yukarı doğru ne yaptı eteğimiz? Formunu buldu. Bakın şuradaki farkı görüyor musunuz? Şöyle düz tuttuğumda şöyle kesme yukarı doğru kendini belli ediyor. Şimdi küçük bir lastik yapacağım. Kaç sıra yaparım bilmiyorum. Onu gidişata göre haber vereceğim sizlere. Şimdi bulunduğum kısımdan 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu alttaki trabzanın aynısı olarak devamı olarak yapıyorum. Şimdi arkadaki trabzana sıradaki trabzana şöyle arkadan giriyorum. Trabzanımı yapıyorum. Doluyorum. Öndekine şöyle ön kanattan giriyorum. Trabzanımı yapıyorum. Arka kanattan girip şöyle ilmek alıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bir ön kanattan girip ilmek alıp trabzanımı yapıyorum. Bir arka kanattan. Bakın bu şekilde. Bir ön kanattan trabzanımı yapıyorum. Bir arka kanattan. Bir ön kanattan. Bir arka kanattan. Bu şekilde şimdi 4-5 sıra lastiğimi yapacağım. Önce bu sıramı bitireyim. Bir diğer sıraya geçmeyi ve devamında ne yapacağımızı göstereyim. Sonrasında zaten tekrardan ibaret olacak. Şimdi lastiğimizin kurulumu bu şekilde. Bir ön kanattan alıp trabzan yapıyoruz. Bir arka kanattan alıp trabzan yapıyoruz. Bakın. Şöyle. Şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın en son önden aldım. Başlangıcımız da zaten önden almayla başlamıştık. Şimdi bir tane ilmek kalmış. Onu da şöyle arkadan alıyorum. Ve sıramı bitiriyorum. İlk başladığım trabzana şöyle batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu bir trabzan kabul ediyorum. Önde olan trabzanım. Arkadan olana yine arkadan alıp örüyorum. Önden olan ilmeği önden alıp örüyorum. Bakın. Aynı alttaki yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bu sıralarda daha kolay. Artık yeri tamamen belli olmuş. Şimdi ben bu şekilde lastiği birkaç sıra öreceğim. Daha sonra da kenarlarından sık iğne geçeceğim. Ve artık lastiği bitireceğim. Eteğin alt kısmına geçeceğim. Bakın. Evet, lastik kısmını şöyle ördüm ve kenarından bir sıra sık iğne geçtim. Şimdi şöyle lastik kısmını santim ölçüsünü sizlerle paylaşacağım. Daha kalın da yapabiliriz lastik kısmını. Onu üzerinize deneyerek karar verebilirsiniz. Şöyle bakın 4 santim örmüşüm. Şimdi artık üst kısımda olan işimiz bitti. Eteğimizi aşağı doğru genişleterek örmeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle sıra başımı buluyorum. Bu motiflerden sonra, ilk motiflerden sonra artırma yapacağız. Şurada bakın tam orta nokta var. Buraya batıyorum iki motifin birleşim noktasına. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Normalde ne yapmıştık? Şu kısma
bir tane trabzan. Eğer artırma yapmayacaksak buraya bir trabzan yapıp trabzanların üzerine bir trabzan, boşluğa bir trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Ama ben şu an artırma yapacağım için bu noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. Diğer trabzanların üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Geliyorum bir zincirli kısma. Buraya da bir trabzan yapıyorum. Trabzanların tepesine birer tane trabzan, bir zincirli kısma da bir trabzan yaparak diğer motife kadar, şu birleşim noktasına kadar her birine birer tane yaparak ilerliyorum. Sadece artırmayı bu birleşim noktalarında yapacağız. Evet, şimdi geldik motifin birleşim noktasına. Şu 3 taneyi de hemen her birine birer tane yaparak ilerliyorum. Şimdi bakın, iki motifin birleşim noktası tam orta noktanın burasındaki kısma hemen 2 tane trabzan yapıyorum. Burada ne yapıyorum? Bir tane artırma yapmış oldum. Şimdi birleşim noktasına geliyorum. Bir kez dolayalım, 2 kez dolamaya gerek yok. Tam da bu noktaya bir tane ikili trabzan, şu noktaya da yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani şu birleşim noktalarında sağda bir, solda bir artırma yapıyoruz. Ara noktaları normal her birine birer tane yaparak geliyoruz. Şu birleşim noktasında şuralara normalde bir zincir, bir trabzan yapacakken 2 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi bakın, iki motifin birleşim noktasındayım. Şuradaki kısma normal bir tane trabzanımı yapıyorum. Burada artırma yaptığım için hemen aynı noktaya bir tane de artırma yapıyorum. Yani trabzan yapıyorum. Ve ilk başladığım trabzanın şöyle tepe noktasına batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. Sabitliyorum. Ve kesiyorum. Siyah ipli olan işim bitti. Şöyle eteğimize bakalım. Bakın. Şöyle bir açılma var. Şimdi pembe ile devam ediyoruz. Sıra başımızı bulalım. Tam bakın orta nokta. İki motifin birleşim noktasına giriyorum. Buraya şöyle bir sabitleme yapıp 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Ardından aynı noktaya giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 tane trabzanım oldu. Aynı noktaya giriyorum. Ve 3 tane trabzanım oldu. Şimdi başına doluyorum zincir çekmeden. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Doluyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Evet, şimdi sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi ilk yaptığım trabzan grubunun ilkinin tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Ardından şuradaki orta kısma kaydırarak geliyorum. Şimdi burada 3 tane trabzan yapıyorum. Alttaki sıranın aynısını yapacağız. Bu sırada bir fark olacak. Burada trabzanlarımızı yaparken trabzan gruplarımızı araya zincir çekmemiştik. Şimdi artırma istediğim için araya bir zincir çekiyorum ve 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, üç trabzan. Evet, bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Üç trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Evet, geldim sıranın sonuna. Bakın eteğimiz iyice açılmaya başladı. Şimdi son trabzan grubunda yaptım. Arada bir zincir çekiyorum ve ilk trabzan grubunun ilk trabzanına batıyorum. Kaydırıyorum, sabitliyorum ve kesiyorum. Şimdi pembe iple olan işim bitti. Tekrar siyah iple bir sıra trabzan geçeceğim. İpimi hemen sabitliyorum. Şu tam orta noktaya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve 3 zincirli karışıklıyorum. Bazen 3, bazen 2 değişiyor. Şimdi her trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Orta noktaya bir tane trabzan yapıyorum bir zincirli kısma. Her trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan, bir zincirli kısma bir tane ikili trabzan. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi yine bir üst sıraya çıkıyoruz. Turuncu ipliğimi alıyorum. Sabitliyorum. Şimdi bakın şurada önce 3 zincirimi çekeyim. Yaptığımız işlemin aynısını, pembe iplikle yaptığımız işlemin aynısını buraya yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Doluyoruz. 2 tane atlıyoruz. Üçüncüsüne giriyoruz ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sonraki sırada da yine aynı trabzan grupları şu sıranın aynısını yapıyoruz ama arada bir zincir şeklinde. Sonrasında hepsine siyahla bu şekilde trabzan geçip geliyoruz. Yani şu kısmı şu an tekrar ediyoruz. O yüzden aynısını tekrar göstermeyeceğim. Pembe iple yaptığım işlemi şu an turuncu iple yapıyorum. Ay, yanlışlıkla zincir çektim araya. Sonrasında da siyah iplikle yine trabzan geçeceğim. Evet, turuncu ile olan sıramı bitirdim. Sonrasında da her trabzan boşluğuna ve zincir boşluğuna birer tane siyah yaparak geçtim. Şimdi geldik yeşile. Yeşilde de aynı şekilde yaptığım zaman bir sıra denedim ve etekte çok ciddi bir açılma oldu. Yani aşırı bir açılma oldu ve bu benim istediğim açılma değil. O yüzden de yeşilde farklı bir işlem yaptım. Onu da hemen söyleyeceğim size. Normalde 3 tane atlayıp, bakın ilk sırada doluyorduk arada boşluk olmadan. 1, 2, 3 tane atlayıp trabzan grubumuzu, üçlü trabzan grubumuzu buraya yapıyorduk. Ama bu sefer çok geniş bir açılma olduğu için onu istemedim.
O yüzden de 4 tane atlayıp, yani 3 tane atlayıp dördüncüye girip ne yaptım? Trabzan grubumu yaptım. Yani aralarda 2 değil 3 tane boşluk bıraktım. Bu şekilde gayet güzel topladı. Çok ciddi bir açılma olmadı. Şimdi ilk başladığım trabzana batıyorum. Kaydırıyorum. Ardından da bu kısımlara hemen aralara üçlü trabzan gruplarımı yapıyorum. Bu aşamada açılmasını istemediğim için, çok fazla genişleme istemediğim için zincir çekmeden doluyorum ve yine trabzan grubumu yapıyorum. Çünkü zincir çektiğim zaman çok ciddi bir açılma oluyor. O yüzden de eteğin çok böyle aşırı bol olmasını istemiyorum. Bu şekilde bir genişleme yapıyorum. Bakın. Şimdi şöyle eteğimize bir bakalım. Bakın. Genişleme var. Açılma var. Gayet ideal bir açılma var. Çok ciddi bir genişleme yok. Şimdi bir sırada bu şekilde gideceğim. Ardından da her trabzanın tepesine birer tane siyahtan yapacağım. Ve sonrasında yine şu motiflerle devam edeceğiz. Evet, en son turuncudan sonra bir sıra siyah geçmiştik. Sonra yeşille devam etmiştik. Yeşil ipim çok kalın geldiği için ben katlarına ayırdım ve yine bu iplerimle aynı düzeye getirip yaptım. Çünkü aşırı bir genişleme olmuştu ve eteğimin formu bozulmuştu. O yüzden de incelttim. Bir de aralarda zincir yapmadan direkt sadece amaç boyu uzatmak, genişleme yapmadan aynı şekilde devam ettim. Yani şurada ikinci sırada arada bir zincir yapıp yapmıştık ya trabzanlarımızı. Burada zincir yapmadan direkt yaptım. Ardından da motiflerimi yine birleştirdim ve şu şekilde birazdan şu birleştirmeyi de göstereceğim. Birleştirdim. Bu aşamada motif sayımız kaça çıktı onu söylemek istiyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'e çıktı. Şimdi bu arada bu 15 motif tam denk gelmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. O yüzden de ne yaptım? Şu kısımlardan toplama yaparak birleştirdim. Onu da hemen göstereceğim size. Şimdi bakın. 15 tane motifimizi yan yana yaptıktan sonra şimdi eteğe birleştiriyoruz. Şu kısım daha bol gelip motiflerimiz eğer o kısma eşit olmayacak şekilde gördüğümüz noktada ne yapacağız? Onu hemen göstereceğim. Bakın doluyoruz. 2 ilmeği alıyoruz. Normalde böyle kaydırıp bu kısımla birleştiriyoruz ya. Bunu bir göstereyim önce. Şimdi eğer bu kısım fazla gelirse toplama yapacağız. Şöyle yapacağız. İkisini alacağız, bekleteceğiz, dolayacağız. Tekrar batıp ikisini alıp üçünü birlikte toplayıp buradan ne yapacağız? Karşıdan birleştiriyoruz. Ben yeterince o toplamayı yaptım. Şu an şöyle bakın göstereyim. Tam eşit kıvama geldi. Şöyle bakın birleştirmem tam burayı kapatacak düzeye geldi. O yüzden tek tek hemen alıp birleştirmemi yapıyorum. Bu arada eteğin boyu konusunda kararsızım. Kısa mı olsa uzun mu olsa bilmiyorum. Bayağı uzun süren yorucu bir proje. Çünkü tek tek motifleri yap. Ardından birleştir. Bayağı bir uzun sürüyor yani. Mini olarak da kullanabiliriz aslında. Şu an karar vermiş değilim. Evet bakın bu şekilde birleştirmelerimi yapıyorum. Ta ki nereye kadar? Şu kısma kadar şöyle birleştireceğim. Ardından da burayı dönüp bu kısmı birleştireceğiz. Evet bakın birleştirmemi yaparak köşe noktaya kadar geldim. En son şöyle bir zincirli kısma batıyorum. Buradan da bir zincirli kısma batıyorum. Ve bakın birleştiriyorum. Şimdi kaydırma yaparak şu alt kısmı kapatacağım. Bu şekilde kaydırma yaparak kapatıyorum. Yalan söyledim. Ne dedim yalan söyledim sana? Açmayacağım. Bebeğimin Evet bakın bu şekilde şu kısmı da birleştiriyoruz ve eteğimizin formunu veriyoruz. Evet birleştirmeden sonra görünümümüz bu şekilde. Eteği daha uzatmak istiyorsanız şu ilk motiflerden sonraki işlemi tekrar ederek devam edebilirsiniz. Şimdi ben bir sıra yine siyahla trabzan geçeceğim.
normal ipimi sabitliyorum. Artırma eksiltme yapmadan her trabzanın üzerine bir tane trabzan. Aradaki zincir boşluklarına da yine birer tane trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada artırma yapmıyoruz. Zaten yeterince eteğim ne yaptı? Genişledi. Eğer artırma istiyorsanız, genişleme istiyorsanız artırma yapmanızı tavsiye ederim. Her birine birer tane batarak, burada amacım sadece boyu uzatmak. Ende herhangi bir farklılık olsun istemiyorum. Evet, eteğimin alt kısmına bakın, bu şekilde trabzan geçtim. Artırma eksiltme yapmadan uygun boşluklara birer tane trabzan yaptım. Şimdi ben eteğimi artık bu boy bırakacağım. Daha fazla öremeyeceğim. Çünkü gerçekten çok uzun süren bir proje. Uzun eteklerim zaten var. Bir de böyle minik minnoş bir etek yapmak istedim. Şimdi bakın. Bunu eğer uzun yapmak istiyorsanız artık model şundan devam ediyor. Şundan sonrasında aynen devam edeceksiniz. Bu şekilde istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi ben bitişi yapacağım sizlere. Bakın herhangi bir noktadan batıyorum. İpimi sabitliyorum. Ardından da 2, 3 sabitlediğimde bir zincir sayıyorum. 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4'üncüsüne giriyorum ve sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4'üncüsüne giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde fileler yapıyoruz. 5 tane file yapıyoruz. 1, 2, 3 tane atlayıp 4'üncüsüne giriyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir kenar oyası yapacağım, tatlı bir kenar oyası. 1, 2, 3, 4'üncüsüne giriyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Evet, şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, geldim sıra sonuna. Şimdi son olarak da 5 tane boşluğum kaldı, trabzan boşluğum. Buraya da 5 zincir çekiyorum yine aynı şekilde. Ve ilk başladığım şöyle zincirin tepesine, daha doğrusu alt kısmına batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum, birleştiriyorum. Bakın bu şekilde filelerimizi yaptık. Şimdi şöyle kaydırarak orta noktaya geliyorum. Buraya şöyle bir zincir çekiyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bakın ilk boşluğa giriyorum. İkili trabzan, kesme kızım. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki filenin ortasına sabitliyorum. Evet, 3 zincir çekip sabitledikten sonra şimdi bir zincir çekiyorum, doluyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine 11 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, 11 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve sıradaki filenin içerisine sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi kapıyı aç kızım. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki filenin içerisine giriyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki filenin içerisine sabitliyorum sık iğne ile. Şimdi bir zincir çekiyorum ve sıradaki filenin içerisine 11 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Babam geldi. Hayır. Bir zincir çekiyorum ve sıradaki filenin içerisine sabitliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettirelim. Evet, şimdi geldim sıra sonuna. Burada bakın aynı kısım denk geldi olabilir. Onu şöyle ikisini toplayarak birleştiriyorum. Bu şekilde aynı denk gelen kısmı ne yapmış oluyoruz? Telafi etmiş oluyoruz. Şimdi kaydırarak o iki trabzanın tam tepe noktasına geliyorum. Burada yine 2 tane trabzan yapıyorum.
Şimdi sıra başına geldik. Bakın ilk sıramıza başladık. Arada bir zincir çekiyorum. Direkt şu 11 tane trabzanımın ilkine batıyorum ve trabzanımı yapıyorum. Şimdi arada bir zincir çekerek bu 11 tane trabzanımın üzerine yine 11 tane trabzan yapıyorum. Alt sıradan farkı aralarda bir zincir olması. Evet, son yelpazemi de yaptım. Şimdi şuradan ilk başladığımız trabzanın tepe noktasına, tam ikisinin ortasına batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi direkt doluyorum. Sıradaki bakın ilk trabzana giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. İkinciye girdim. Arada bir zincir. 5 tanesine aynı işlemi yapıyorum. Aralarda birer zincirle. Şimdi altıncıya geliyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya bir tane trabzan yapıyorum. Yani en tepede 11 tane trabzanımız vardı ya. 6. trabzanın üzerine çift yapıyoruz. Yine diğerlerini aynı şekilde bir zincir, bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, sona kadar bütün trabzanları yaptım. Şimdi şurada 2 tane trabzanımız vardı. Onun hemen orta noktasına batıyorum ve sabitliyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar yelpazelerimizi yapalım. Evet, geldim sıra sonuna. Artık bu etek ucu benim için yeterli. Daha fazla uzatmayı düşünmüyorum. O yüzden de şöyle bakın. Bir zincir, aynı noktaya sabitle. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ardından evet, şimdi bakın. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Ardından da bir zincir çekiyorum. Şu ön kanadından giriyorum. Sabitliyorum ve bir sonraki trabzanın tepesine koyuyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bakın şu üst kanattan giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine sabitliyorum. Bir zincir, ön kanatlardan giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Trabzanın tepesine sabitliyorum. Bu şekilde bitiş yapıyorum. Bir zincir, sık iğne ve bir sonraki tepeye sabitle. Evet, bakın şu şekilde bir bitiştense böyle daha güzel bir bitiş oluyor. Bir zincir çekip şu ön kanattan çıkarıp sık iğne yapıyorum. Sonra bir sonraki trabzanın tepesine sabitliyorum. Bu şekilde şöyle bir ilerleyeyim diğer yelpazeye kadar.
Bir zincir, sık iğne, tam orta noktaya sabitle. Yine bir zincir, sık iğne, sıradaki trabzanla devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, bu arada şu bağlama detayını da göstermek istiyorum. İpimi 2 kat yaptım ve zincir çekip bu şekilde aralardan geçirdim. Uç kısmına da püskül yaptım. Bunu da sonra nasıl yaptım merak edenler olur diye paylaşmak istedim. Basit bir işlem zaten, bakın bu sayede güzel form vermiş olduk. Son olarak da eteğimi ütüledim, ipliklerini temizledim ve çok tatlış, ciciş bir etek. Gerçekten ben çok beğendim. Üzerine de bu şekilde güzel bir örgü büstiyerim vardı. Bununla kombinledim. Bence şahane oldu. Bu örgü büstiyer tarzında farklı büstiyerler de yapmayı planlıyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.